Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem kız hem erkek çocuklarımız için yapabileceğimiz kolay motifli tığ işi süveter yelek yaptım. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kol altından bağlamalı yaptım bakın. İp kordonlar yaptım. Kol altından bağlamalı kullanışlı bir yelek modeli arkadaşlar. 4 motif arka bölüm için yapıyorum. 4 motif ön bölüm için yapıyorum. 8 motiften bu yelek örgüsünü yapıyoruz. Dediğim gibi bu yelek örgüsünü hem kız hem erkek çocuklarınız için yapabilirsiniz. İlk önce motifleri yapıyoruz. Ben bugün bu süveter yelek anlatımını 1 yaş çocuk için anlatıyorum. Siz bunu daha küçük çocuklarınız için yapabilirsiniz veya daha büyük çocuklarınız için yapabilirsiniz. Bu motifleri benim yaptığımdan birer sıra eksik yaparsanız daha küçük ölçüde olur arkadaşlar. Bu her motifi benim yaptığımdan bir sıra fazla yaparsanız 2-3 yaş arası çocuklarınız için. Bu şekilde büyütme yapabilirsiniz. 2 sıra fazla yaparsanız 4-5 yaş arası çocuklarınız için olur arkadaşlar. Daha büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız motif sayısını daha fazla başlamanız gerekir. Yetişkinler için de uygun bir model. Yetişkinler için yapacaksanız veya daha büyük çocuklar için yapacaksanız bir kazağına, hırkasına ölçerek motif yerleştirme yapabilirsiniz. Bu süveter örgüsünde iplik olarak beyaz renkli iplik kullandım. Sarı renkli iplik kullandım. Yeşil renkli iplik kullandım bakın motifte ve bu renk iplik kullandım. Ben bugün bu renk iplikleri kullandım. Siz bu süveter yelek örgüsünde her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığlarla yaparsanız çok daha iyi olur. Gövde genişliğini ölçüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın 27 santimetre gövde genişliği var arkadaşlar. 1-2 yaş arası çocuk için yaptım. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay güzel süveter yelek örgüsüne başlayalım. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın şu şekilde ipliği tutuyorum. Parmağımın üzerine doladım. Parmağımın üzerinde olan bu halka oldu bakın. Buna tığ takıyorum. İplik aldım. Çektim. Bu halkayı parmağımdan çıkarıyorum. Zincir yaptım. Sağlamlaştırdım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sihirli halka içine 16 trabzan yapıyorum. 16 trabzan yaptım. İplik ucunu çekiyorum. Bakın şu şekilde yavaş çekiyorum. Bakın hiç boşluk oluşmadı burada. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İplik ucunu şu şekilde tutuyorum. İpliği kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Orta bölümünü yaptık. Sarı renkli iplik ile devam ediyorum. Herhangi bir ilmekten başlayabilirsiniz. Bakın şu ilmekten başlıyorum. İlmek yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine bakın şu şekilde trabzan yapıyor gibi yaptım. İlmeği çekiyorum. Tığ üzerinde 2 ilmek var. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeğe tığ takıyorum. İplik aldım. Tığ üzerinde 4 ilmek var. İkisini içinden çekiyorum. 3 ilmek kaldı bakın. Üçünü birlikte çekiyorum.
Bir zincir yapıyorum. İkinci ilmeğe de aynı şekilde model yapıyorum. Elimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. Bir zincir yapıyorum arada. Tekrar model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Model yapıyorum yine. Bir zincir yapıyorum. Model yapmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde modeller oluyor. 16 model olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bir zincir yapıyorum. İlk yaptığım model ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 model oldu. Şimdi yeşil renkli iplik ile 3. sıraya devam ediyorum. Yine herhangi bir ilmekten başlayabiliriz. Bakın bu model ortasında yaptığım boşluklar var. Bir zincir yaptım. Bundan bir ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu modellerin aynısını yapacağız arkadaşlar. Bakın aynı modeli yapıyorum. Bu ilk başta yaptığım 2 zincirde bir trabzan oluyor. 3 trabzanlı modelleri yapıyoruz. Birlikte yapıyorum bakın. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada arada 2 zincir yapıyoruz. 2 model ortasına yine model yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 2 model ortasına model yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 2 model ortasına model yapıyorum. İplik ucunu da içinde tutuyorum bakın, kaybediyoruz. Arada 2 zincir yapıyoruz bu sırada. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. 2 zincir yapıyorum. İlk yaptığım model ile bakın bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Üçüncü sırayı bitirdik. Bakın ilk sırada trabzan yaptım. İkinci ve üçüncü sırada modeller yaptım. İkinci sırada arada bir zincir yaptım. Üçüncü sırada arada 2 zincir yaptım. Buraya kadar bakın yuvarlak bir motif elde ettik. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sıradan itibaren artık bu yuvarlak motifi kare motif, 4 köşesi olan bir motif yapacağız. Beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. Herhangi bir model ortasından şu şekilde bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Köşeleri 4 köşe yapacağız. Köşeleri üçlü trabzan yapacağız. Arada yaptığım modelleri ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk başta yaptığım üst zincirde bir üçlü trabzan oluyor. Bakın tığ üzerine bir defa iplik alıyorum. Aynı zincir üzerine 2 üçlü trabzan yapıyorum. 3 defa da çıkarıyorum bakın. 2 üçlü trabzan yaptım. 3 zincirle birlikte 3 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum.
Bu iki model ortasına 3 trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkardığım trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sadece bu köşelerde üçlü trabzan yapıyoruz. Diğerleri modelleri ikili trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına 3 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın 3. trabzan grubunu yapıyoruz. 3 trabzan yapıyorum. Köşeden sonra bakın 1 2 3 yere trabzan yaptım. Üçlü trabzanlar yaptım. Üçlü gruplar halinde bakın. Tekrar tığ üzerine bakın bir defa iplik alıyorum. Bu model arasına üçlü trabzan yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 3 üçlü trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. 2 zincir yaptım. 1, 2, 3. Üçlü trabzan yaptım. Bakın diğer köşeyi de yaptık. Bu ilk başta yaptığımız bir köşenin yarısı arkadaşlar. Sıra sonunda bunu tamamlayacağız. 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan görüntüsü olacak. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu model ortasına 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane bakın üçlü modelden yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Üçüncü köşeyi yapıyoruz. 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın buraya da 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan yapıyorum grup halinde, bakın normal trabzan yapıyorum bunları. Üç yerde 3 trabzan yapıyoruz. Köşelerde 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç grup yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Dördüncü köşeyi yapıyoruz arkadaşlar. 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu köşeyi de yaptım. Bu 3 yere 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu model başladığımız
köşeye geldik. İlk başta üçlü trabzan yaptım. 3 tane tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sıra başında yaptığım 3 zincirin bakın 3. zincire tığ takıyorum. İplik aldım. Hepsini içinden bir defa da çekiyorum. Son köşeyi yaptık. Beyaz renkli ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yuvarlak motifi kare motif yaptık bu sırada. 4 köşe oluştu bak. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 köşe oluşturduk. Şimdi sarı renkli iplik ile devam ediyorum. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Bakın bu köşeden başlıyorum. İlmek yaptım. 3 zincir yapıyorum. Bu köşeye 2 trabzan yapıyorum. Artık köşeleri de trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan yapmıyorum. Bakın sıra başında yaptığım 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. Burası köşe olacak arkadaşlar. Köşenin devamında sıra sonunda 3 trabzan yapacağız. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Boşluklara 3 trabzan yapıyoruz. Bakın köşeye geldim. Bu köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Bakın köşeden sonra 1, 2, 3, 4 yerde 3 trabzan yaptık. Boşluklara yine 3 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Diğer boşluklara 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Son köşedeyim arkadaşlar. Bakın sıra başında 3 trabzan yaptık. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada 3 zincir yaptım. 3. zincire tığ takıyorum. İlmek aldım. Hepsini içinden çekiyorum. İpliği kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Beyaz renkli iplik ile devam ediyorum tekrar. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan yaptım. 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye kadar tamamladım. Bu köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Üç trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın son köşeyi de 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Zincir ilmeğine tığ taktım. Hepsini birlikte çekiyorum. İpliği kesiyorum. Bakın motif örgüsünün birini bitirdim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Aynı motiften bir tane daha hazırlayalım. Ben hazırladım. Bakın diğer motif örgüsünde hazırladım. 1, 2, 3 kenarını yaptım. Son kenarı yapmadım. Son kenarı bu motif ile birleştireceğiz. En son bakın buraya köşeye 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Diğer motifin köşe zinciri var bakın burada. İplik alıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Diğer motif ile bakın şu boşluğa tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Diğer motif ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Diğer motif ile ilmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye geldim. Bu köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer köşe ile bakın şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sıra başında yaptığım 3 zincirin şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, iki motifi birleştirdik. Görüntü bu şekilde oldu. Üçüncü motifi de hazırladım. Bakın yine aynı şekilde bir kenarı yapmadım. Bu kenarı da burası ile birleştireceğiz. Bakın köşeye 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Bakın şu köşeye tığ takıyorum. İlmek aldım, çıkardım. Bir zincir yapıyorum. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Motif ile birleştiriyorum. Bakın şöyle düzgün gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Şu şekilde birleştiriyoruz. 3 trabzan yapıyorum. Diğer motif ile ilmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeye geldim yine. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu iki köşeyi birleştirdiğim bir ilmek var. Şu ilmek
şu ilmek ile birleştireceğiz. Bir zincir yapıyorum. Sıra başında yaptığım 3 zincir ilmeği ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın 3 köşeyi burada birleştirdik. Dördüncü motifi de hazırladım. Bakın bu şekilde dördüncü motifin iki kenarını boş bıraktım. Bakın bunu da şu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Bir kenarı burası ile birleşiyor. Bir kenarı bu motif ile birleşiyor. Köşeye yine 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Bu köşe ile birleştiriyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Motif ile ilmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşeyi yapıyorum. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Burada 3 köşeyi birleştirdiğim bir ilmek oluştu. Bakın burada. Bu ilmek ile birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bakın diğer motif ile bakın şu şekilde yerleştirerek bakarsanız daha iyi anlaşılır. Burası ile birleştireceğiz. Şuraya tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın 4 köşeyi birleştirdik arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Köşeye kadar birleştirmeyi tamamladım. Bu köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer köşe ile birleştiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sıra başında yaptığım 3 zincir ilmeği ile ilmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar 4 motifi birleştirdik. Bu şekilde oldu. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bunun çevresinden bir sıra bu 3 trabzan yaptığımız gibi yapıyoruz. Beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. Bakın bu köşeden başlıyorum. İlmek yaptım, sağlamlaştırdım. 2 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu sıra başında yaptığım 2 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Motif yaptığımız gibi yapıyoruz, yine üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bütün boşluklara 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu köşelere geldim arkadaşlar. İki köşeyi birleştirdiğim yer. Buraya 3 trabzan yapıyorum.
Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın köşelere 3 trabzan yaptım. Diğerlerine devam ediyorum. Köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar bakın tamamladım. Bu köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Aynı bir motif yapıyor gibi daha büyük bir motif oluşturuyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Buraya da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar tamamladım. Bakın köşelerde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Devam etmiyorum arkadaşlar. Bakın 3 kenarından yaptım. 4. kenarı yaka ayrımı için bıraktım. Burada yaka ayrımı yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç yerde bakın 3 trabzan yaptım. Buraya bir trabzan yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum bakın. Bu sıra başında yaptığım zincirle birlikte 3 trabzan olacak. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu 3 trabzan atlıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada 3 zincir yaptığım bir zincir var. Bu zincire trabzan yapıyorum. Son zincir üzerindeki bulunan ilmeğe trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincirde bir trabzan. 2 trabzan yaptım. 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın 3 trabzan atlıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonunda bakın 3. zincire bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir yapıp örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Birkaç sıra bu şekilde devam edelim. Yaka bölümü yapacağım ölçü için tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Genişliğini ölçüyorum. 5 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. 7 santimetre yaka yüksekliği var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha küçük bebek için yapıyorsanız bunu 1-2 sıra eksik veya
Bir iki sıra fazla yapabilirsiniz tercihinize göre arkadaşlar. Şimdi diğer yaka bölümünü yapalım. Bakın buraya bunun aynısını yapacağız. Nereden başlayacağıma bakıyorum. Bakın buradan sayıyorum. Şu orta noktadan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 motif sonra boşluğa trabzan yaptım. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu boşluktan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu boşluğa bakın. 3 trabzan yapıyorum. Boşluğa 3 trabzan yaptım. 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sıra sonunda bakın burada 3 zincir yaptım. Bu 3. zincire trabzan yapıyorum. Bakın iki tarafın aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Burada da bakın sıra başında boşluk var. Sıra sonunda boşluk var. Ortada 1, 2, 3 yerde 3 trabzan yaptım. Bakın bu da aynı oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bakın burası yaka boşluğu olacak arkadaşlar. Bu yaka örgüsünü kaç sıra yaptıysanız bunu da aynı şekilde tamamlayalım. Yaka örgüsünü tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. İpliği kestim. Bakın bu yaka örgüsünde 9 sıra yaptım. Bunu da 9 sıra yaptım. Ön bölüm örgüsünü bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Arka bölümü yapacağız arkadaşlar. Arka bölümü yine 4 motif yapıyoruz, birleştiriyoruz. Bakın ben hazırladım arka bölümü de. 4 motif yaptım, birleştirdim. Çevresinden bir sıra 3 trabzan yaptım. Model sırasını yaptım. 4 kenarında yaptım arkadaşlar. Bakın bunda 3 kenarı yaptık. 4. kenarda yaka örgüsü yaptım. Bu arka bölümde 4 kenarında yaptım. En son bakın bu köşeye 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buradaki zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Arka bölüm örgüsüne bu 3 trabzan model olarak devam ediyorum bakın. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bakın sıra başında yaptığım bu 3 zincirde bir trabzan oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu boşluğa da 3 trabzan yapıyorum. Bakın bir sıra yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Boşluklara yine 3 trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada bakın buraya 3 trabzan yapacağız. Arka bölümü örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu sırayı tekrarlayacağız. Ön bölümü siz kaç sıra yaptıysanız bu yaka örgüsünü arka bölümü bir sıra eksik yapacağız. Bu sarı renk iplik ile yaptığımız sıradan sonra sayarsanız daha kolay sayılır arkadaşlar. Arka bölümü örgüsünü tamamlayalım. Arka bölümü örgüsünü tamamladım. Bakın bu sarı renkli iplikle yaptığım sıradan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra oldu. Ön bölümü bakın bir sıradan sonra 9 sıra yaka bölümü yaptım. Burasıyla birlikte 10 sıra arkadaşlar. Ön bölümden bir sıra eksik yaptım.
Bunu da 10. sıraya tamamlayacağız. O son sırayı yaparken ön bölüm ile birleştireceğiz. 2 zincir yapıyorum. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Ön ve arka bölümlerin bakın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Örgünün ters tarafı burası, düz tarafı burası bakın. Düz taraftan birleştiriyoruz. Bakın 2 zincir yaptım. Tığ iplikten çıkardım. Şu ilmeğe tığ taktım. İplik aldım. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir yapıyorum. Buraya bakın arka bölüme devam ediyorum. 3 trabzan yapıyorum. Motifleri birleştirdiğimiz gibi bakın burayı birleştireceğiz. Bu ilmeğe bakın boşluğa tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Arka bölümde devam ediyorum. Bakın 3 trabzan yapmaya. Ön bölümü birleştirdik. Bakın ön ve arka bölümü burada birleştirdik. Görüntüsü bu şekilde oldu. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar arka bölümü tamamladım. Bakın ön bölümde 1, 2 boşlukları da sayıyorum, modelleri de sayıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arka bölümde de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model yeri kaldı. Buraya kadar tamamladım. Şimdi bunu birleştireceğiz. Bakın bu ilmek ile burada bir trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bakın arka bölümde devam ediyorum. Üç trabzan yaptım. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu son burada zincir yaptığım trabzan var. Buna bir trabzan yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu ilmek ile. Bakın buranın düzgün bir görüntü olmasını sağladım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar yaka bölümünün örgüsü bu şekilde oldu. Yaka çevresinden sık iğne yapıyorum. Şu ilmekten bakın bir ilmek yapıyorum. Beyaz renkli iplik ile yapıyorum sık iğneyi. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın trabzan sırasına bir sık iğne yapıyorum. Buraya 2 sık iğne yapıyorum. Bu bölümde de sık iğneler yaparak devam ediyorum. Sıra
sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yaka çevresinde sık iğne yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi bu çevresinden de, yeleğin çevresinden de sık iğne yapacağız. Arka bölümden başlıyorum. Bakın bu arka bölümün buradan başlıyorum. İlmek yapıyorum. İlmek yapıyorum. Bakın köşeye burada 2 zincir yaptım. Bunun üzerine 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın buraya 3 sık iğne yaptım. Yuvarlak bir görüntü elde ettim. Sık iğne yaparak devam edelim. Bakın köşelere 3 sık iğne yapacağız. Diğer ilmeklere 1 sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, çevresinde bir sıra sık iğne yaptım. Görüntü bu şekilde oldu. Şimdi yaka bölümünden bir düz bir ters örgüler yapacağız arkadaşlar. İlk önce trabzan sırası yapıyorum. Sarı renkli iplik ile yapıyorum. Siz tercihinize göre diğer renkli iplikleri kullanabilirsiniz. Bakın bu arka bölümün şu ilmekten ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Zaten bakın yaka çevresinde sık iğne yaptım. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Bakın iplik ucunu içinde tutuyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, yaka görüntüsü bu şekilde oldu. Yaka çevresinde bir sıra trabzan sırası yaptım. Bu sırada yaptığım bu trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk trabzan, bakın tığı şu şekilde boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan şu şekilde bakın tığı boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan, düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum, birleştiriyorum, ipliği kesiyorum. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım, bir sıra bir düz bir ters örgü yaptım. Ben bunu bitiriyorum arkadaşlar. Siz tercihinize göre bir sıra daha bir düz bir ters örgü yapabilirsiniz. Benim yaptığım ölçü için ben bunu yeterli görüyorum. Şimdi çevresinde de burada yaptığımız gibi bir düz bir ters örgüler yapacağız. İlk önce trabzan sırası yapıyorum. Yine arka bölümden başlıyorum. Bakın bu arka bölümde bu köşe yaptığım, bakın 3 sık iğne yaptım. Şu ilmekten ilmek yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz ilk önce. 2 zincir yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum.
Köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar sık iğne yaptım. Köşede bakın 3 ilmek var. Bu ilmekler üzerine ikişer defa trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bakın köşede yuvarlak görüntü elde etmek için 3 ilmeğe ikişer defa trabzan yaptım. Bu köşeye kadar devam edelim. Diğer köşeye kadar bakın yine trabzan yaptım. Burada bu 3 ilmek üzerine ikişer defa trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine bakın 2 trabzan yapıyorum. Üç ilmeğe ikişer defa trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. İlmeklere trabzan yapalım. Bu köşelerde yine ikişer defa trabzan yapacağız arkadaşlar. 3 ilmek üzerine ikişer trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu son köşede de 3 ilmeğe ikişer defa trabzan yaptım arkadaşlar. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın ilmekler üzerine birer defa trabzan yaptım. Bu köşelerde 3 ilmeğe ikişer defa trabzan yaptım. Her köşede aynı yaptım bakın. 1, 2, 3. Yuvarlak bir görüntü elde ettim. Bu sırada yaptığım bu trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk trabzan düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu yaka bölümünde yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanı düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım, başladım. Sıra sonunda da düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Sıra başında yaptığım bu 2 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Bakın arkadaşlar, görüntüsü bu şekilde oldu. Bu sırada bu yaptığım trabzanları nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, son ilmeği de bakın düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bir sıra trabzan sırası yaptım. 2 sıra bir düz bir ters örgü yaptım. Ben burada bitiriyorum. Siz tercihinize göre bir sıra daha bir düz bir ters örgü yapabilirsiniz. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Yandan bağlamalı yapacağız. Kol altından ip kordonlar yapacağız. Bağlamalı yapacağız. İp kordonu nereden başlayacağıma bakıyorum arkadaşlar. Bakın buradan sayıyorum. Bu omuzla birleştirme yaptığım şu ilmek var. Bakın şu trabzandan sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. ilmeğe işaret yapıyorum. Arka bölüm içinde sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30. 31. ilmek. Diğer taraftan da sayıyorum. Bakın yine omuzda bu ilmeği bırakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. ilmek. Arka bölüm için sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. ilmek. Bakın bu işaret yaptığım yerlere ip kordon yapacağız. Ben sarı renkli iplik ile yapıyorum. Siz tercihinize göre diğer renk iplikleri kullanabilirsiniz. Bakın şu ilmekten, işaret yaptığım ilmekten ipliği bağlıyorum. Buradan zincirler yapıyorum. Şu iplik ucunda içinde kaybediyorum bakın. ...70 zincir yapalım. 70 zincir yaptım. Bu 70 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 25 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. 25 santimetre için ben 70 zincir yaptım. Sizin elinizin sıklığına ve tercihinize göre daha uzun veya daha kısa zincir yapabilirsiniz. Şimdi bu zincirler üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın bu ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Her zincir üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın şu diğer ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, ip kordonu yaptık. Bu iplik ucunda örgünün ters tarafından şu şekilde kaybediyorum bakın. İlmekler arasından çekiyorum. Diğer işaret yaptığım yerlere de aynı şekilde zincir yaptım, ip kordon yaptım. Bakın 4 ip kordon yaptım arkadaşlar. Kol örgüsünü ölçmedim. Santimetre olarak da ölçüyorum. Nereden işaret yaptığımı sayı olarak söyledim ama ölçmedim arkadaşlar. Ölçüyorum. 14 santimetre bakın. Bu işaret yaptığım yerin omuzla arası 14 santimetre. Böylece örgüyü bitirdim. Bakın açık olarak görüntüsü bu şekilde oldu. Çocuğa giydirdikten sonra bakın kol altında şu şekilde ip kordonları bağlayarak kullanabiliriz. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Gövde genişliğini ölçüyorum. 27 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan tam yükseklik 31 santimetre. Ben bugün 1 yaş çocuk için yaptım. Bu ölçüde oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Arka bölüm görüntüsü bu şekilde. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.